Anadolu Ajansı burada. Geldiniz mi? Geçmiş olsun. Gecikme için arkadaşlarımızdan yolda bir herhalde ufak aksilik oldu, kaza oldu. Gecikme için özür diliyoruz. Burası biraz sıcak olduğu için beklemek eziyetli olur. Kusura bakmayın. Komisyon dün toplandı. Basın toplantımızın gündemi komisyon aslında. Komisyon vesilesiyle söyleyeceklerimiz var. Birkaç şeyi bir arada söylemenin en kıymetli yolu komisyon kuruldu, adı da konuldu, süreçte başladı, millet de umutlandırıldı. Bu arada milletin dikkatinin bu konuya odaklandığı zaman biz hangi mevzularda kaygılıyız? Bu gündemle beraber takip etmek zorunda olduğumuz için biz bugün basın toplantısı yapmaya karar verdik. Mevzu biraz dehşetli bir iletişim stratejisiyle yürütülüyor. Siyasi bölücülüğün dağlarda PKK'ların önünde bütün canlı yayın araçları, kameralar konuluyor. Terörist başının önüne prompter cihazı devlet tarafından konuluyor. Terörist başının iletişim mimarisini devlet planlıyor. Devlet çocuklarımızın katilinin önüne prompter cihazı koyuyor. Devletimiz, hükümetimiz, milli birlik ve dayanışma ve kardeşlik stratejisinin muazzam beraberliği, çocuklarımızın katilleriyle iletişim mimarisi planlıyor. Bütün bunlarla ilgili süreç yönetilirken devletin bütün kurumları, kanalları, bütün medya bu iletişim mimarisinde kullanılıyor. Bizim önümüze de işte Anadolu Ajansı sesimizi duyursun diye yolda biraz kaza yapıyorlar. Mecburen bekliyoruz. Birkaç tane kanal geliyor, gelemiyor. Bu şartlarda memleketle ilgili kaygılarımızı Türk milletinin yarınlar adına taşıdığımız endişelerimizi milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi birkaç şey bir arada yapmak istiyorum. Toplantı vesilesiyle mühim günlerdeyiz. Dün toplandığı için millette beklenti oluşturan irade de kendisini çok mühim olarak takdim etti. Ben de arkadaşlarımla Anahtar Parti olarak buna istinaden yapacağım açıklamayı çok mühim olarak açıklıyorum. Bu bizim için mühim gün, bu bizim için mühim açıklama, bu yarınlarımız için, çocuklarımız için, bugün buna şahit olan herkes için mühim. O yüzden birkaç şeyi bir arada yapmak zorundayım. Buraya nasıl geldiğimizi anlatmak zorundayım. Bu hissiyatın arkasındaki aktörlerin, Devlet Bey dahil, Tayyip Bey dahil, hükümetin kurmayları dahil, istihbarat dahil, bu süreçle ilgili katkı sağladığını düşünen ve bilmiş konuşan gazeteciler dahil, kendileri gibi düşünmeyen herkesi itham etmeyi de kendilerine hak gören şehvetli bir propaganda kadrosu var, onlar dahil. Bu 23 yıllık kudretli iktidarın, biz bir şey yapmaya planladık, bir şey yapacağız diye irade beyan ettiği andan itibaren milletimizi, Müslümanlığımızı, Türklüğümüzü, şahsiyetimizi, evlatlarımızı trollük denen bir suikast çemberinde şahsiyetsiz hale getiren iletişim mimarisi de dahil bu benim dediklerime. Yani bu çerçevesini doğru çizmemiz lazım. Türk milletinin istikbaline yol arıyoruz. Hakikatli bir yol açacaksak herkes hakiki duracak. Herkes hakkını verecek durduğu yerin. Ben Anahtar Parti adına, Türk milleti adına 35 yıldır cemiyetçilik yapıyorum. Cemiyetçilik yaptığım bu hat üzerinde bir günümü tekzip etmesin diye ilkeli siyaset hattında duruyorum. Şerefimize, izzetimize, milletimizin bize olan sevgisini haleldar edecek hiçbir hevese irademi kurban etmiyorum. Devletimi kurban etmiyorum, milletimi kurban etmiyorum. Neyi korumam gerekiyorsa onu koruyorum. Onu korumayı milletime vazife biliyorum. Şimdi video hazır mı? Gelebildi mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bugün komisyondan daha evvel dikkat çekmek istediğim bir husus var. Onunla ilgili bir video hazırlattım. Hazırlattığım video daha önce biliyorsunuz defalarca duyduğunuz, şahit olduğunuz açıklamalardan ibaret. Bu bir partiyi, parti yetkililerini, partilerin liderlerini utandırma hevesi değildir. Yani böyle algılanmasın. Daha önce neler demişlerdi, bunları hatırlayın, hafızanızda taze dursun diye, onlar utansın diye yaptığım bir şey değildir. Toplumu şöyle bir hassasiyet noktasında tutmaya çalışacağım. Sebebi şu. Şimdi birazdan göstereceğim videoyu. Onun üzerinden yürümem lazım. Bugün söylediklerinin tam tersini söyleyen adamlar. Utansınlar diye söylemiyorum. Yarın da bugün söylediklerinin tam tersini söyleyebilir durumdalar. Bu söylediklerini bu inançla kendilerine itiraz edenleri parmak sallayarak, hakaret ederek, istihza ederek, kendileri gibi düşünmeyenleri itham ederek, siyaseti böyle yapanların dün bunun tam tersini yaptığı videoları göstermem lazım ki milletimiz tedbirli olsun. Bunlar bugün böyle diyorlar ama yarın bu dediklerini de yiyecekler, yutacaklar. Tam tersini söyleyecekler, unutacaklar.
demek için bu videoyu izlettireceğim size. Bu videoda, bu konuşmalarda bunlar böyle laf olsun videoları değil. Seçim propaganda videoları. Seçim propaganda aksının üstüne oturduğu ana kulvarlardaki konuşmalar. Liderlerin bu konuyla ilgili hassasiyet koordinatları, bu koordinatlarda milletine söylevler, nutuklar, hitabeler, böyle devlet adamlığı taklitleri, böyle millet mücadelesinde vakur ifadeler güya. Efendim milli birlik hassasiyeti hatırlatmaları, teröre karşı kızmalar, terörle münasebetsiz her cümle kurulurken kendilerini ayırarak cins cibilliyet falan diye tonlamalar var. Bunların hepsine bakacaksınız. Terör diyorsunuz siz, onlar diyorlar ki bizim cinsimizde, cibilliyetimizde yoktur. Terör diyorsunuz siz, onlar diyorlar ki bu Öcalan'dan Medet Uman alçaktır. Bak öyle diyorlar. Bu Öcalan'la görüşen alçaktır, namussuzdur diyorlar. Koordinat veriyorlar. Yıllardır. Üstelik işin şaşkınlık sebebi olan kısmını söyleyeyim size. Daha önce şimdi ortak olanlar birbirlerine bunları yaparken sövüyorlardı. Ya milletin bunları asla unutmaması lazım. Niçin? Yarın da bu beraberlik bozulunca yine söylemeye hazırlandıkları laflar için bu millet sizin deneme tahtanız değil. Bu millet sizin deneme tahtanız değil. Bu siyasette anahtar parti şurada duracak. Her istediğimizi söyleriz. Her dost olduğumuzda düşman oluruz. Her düşmanımızda dost oluruz. Biz söylüyorsak hikmeti vardır. Bizim söylediklerimize inanmak zorundasınız. İnanmazsanız milliliğinizde, dindarlığınızda, vatana sadakatinizde sorgulanır. Bu hakkı sizin elinizden alacağız biz. Bu utanmazlığın elinde bu memleketi, bu milleti örselemenize razı olmayacağız. Biz sizden bıktık. Sizin insanların inancını yargılamanızdan, ne kadar vatansever olduğumuzu tartma cüretkarlığınızdan bıktık sizin. Sizin söylediklerinize itiraz edince milliyetçiliğimizin sorgulanmasından, sizin yaptıklarınıza hassasiyet gösterip böyle olmaz, dindarlığımız böyle şeylere heves etmez deyince Müslümanlığımızın tartılmasından bıktık. Samimiyet testlerinizden, sadakat testlerinizden bıktık sizin. Her söylediğinizin doğru olduğu duygusuyla daha önce tam tersini söylemiş olsanız bile son söylediğinize inanmamanızı beklemenizden bıktık sizin. Bu söylediğime inanın. Yarın başkasını söyleyeceğim, ona da inanın. Sizin çok büyük adamlar gibi davranıp çok büyük adamlar gibi olduğunuzu söylememizi beklemenizden de bıktık. Büyük adamlarsınız. Şu kadar büyük adamlarsınız. Öcalan'a bu kadar söverek iktidar oldunuz. Şimdi Öcalan'ı överek iktidarda kalıyorsunuz. Gerçekten büyük adamlarsınız. Öcalan'ın bir terörist olduğunu, teröristten Medet Uman'ın alçak olduğunu, kim bunlarla görüşürse namussuz olduğunu, bunlardan Medet Uman'ın devleti milleti yıkacağını söyleyerek seçildiniz. Şimdi Öcalan'a kurucu önder diyorsunuz. Hem de Alparslan Türkeş'in kabrinde diyorsunuz. Bunu da söyleyince size inanmayanlara sövüyorsunuz. Buna da milletinizi inandırıyorsunuz. Sizin bu cüretkarlığınızdan bıktık biz. Efendim sadece sizden bıkmadık. Size bu konuşma metinlerini yazan danışmanlarınızdan da bıktık. Size bu prompter cihazlarını hediye eden alçak kimse onlardan da bıktık. Bu prompter cihazlarına hikmetli sözler söyleyip lan nasıl güzel konuşma yaptık yahu falan diye salonları terk etmenizden de bıktık. Her güzel konuşma şehvetinize, geçmişte ne söylediğinizin umursanmadan, geçmişte ne dediğinize bağlı olmadan, ya mahcup oluruz eskiden bunun tersini söylüyorduk falan diye hiçbir muhasebe imkanınız, hiçbir muhasebe hassasiyetiniz olmadan bugün söylediğimizde devam edelim. Yarın tam tersini söylesek de ona da inandırırız şımarıklığınızdan. Bıktık sizin biz. Biz sizden bıktık. Maliyetinizden bıktık. Biz sizin üslupsuzluğunuzdan bıktık. Kızgınlıklarınızdan bıktık. Kızgınlıklarınıza bile inanmıyoruz. Size inanmıyoruz. Sizin komisyonla, bu kurduğunuz komisyonla memleketin yarınlarını inşa edecek olduğunuza bizim inanmamızı istiyorsunuz. Böyle kabahatler edip sonra hiçbir şey olmamış gibi komisyonla memleketi kurtaracağınıza bizi inandırmanızdan da bıktık. Biz size devleti verdik, kurtaramadınız. Biz size meclisi verdik, kurtaramadınız. Biz size 25 yıldır iktidar verdik, kurtaramadınız. Biz size 40 bin tane şehit verdik, kurtaramadınız. Biz size ülküdaşlarımızın aziz hatıralarını verdik, kurtaramadınız. Koca bir hareketi verdik, kurtaramadınız. Şimdi bize diyorsunuz ki Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurduk, kurtaracağız. İşinize bakın. Komisyonla kurtaracaklar bizi. Devleti koruyamadınız. Memleketi koruyamadınız. Sınırlarımızı koruyamadınız. Paramızın değerini koruyamadınız. Hazineyi koruyamadınız. Adaleti koruyamadınız. Çocuklarımızın hayallerini koruyamadınız. Ormanları koruyamadınız. Sokakları, şehirleri koruyamadınız. Kadınları koruyamadınız. Kızlarımızı koruyamadınız. Öğrencileri koruyamadınız. E-imza ele geçirildi. Diplomaları koruyamadınız. Sınav sorularını koruyamadınız.
Devletin size emanet edilmiş hiçbir şeyini koruyamadınız. Kudretle iktidar verdik size. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey uydurdunuz. Devletin bütün imkanlarını tek imzayla yönetme imkanı verdik. Bizi koruyamadınız, milletinizi koruyamadınız, tarihinizi koruyamadınız, şahsiyetimizi koruyamadınız, şerefimizi koruyamadınız, cumhuriyetimizi koruyamadınız. Şimdi bize diyorsunuz ki komisyon kurduk, sizin geleceğinizi koruyacağız. İşinize bakın. Sizin siyasi sicilinize itimatsızlığımızın sebebi sizsiniz. PKK'lılar hep aydınlar. Bunlar hep aynı ahlaksızlığın, aynı alçaklığın konusuydular. Bunlardan medet ummadık. Biz sizden medet umduk. Siz milletinize yaslanmak yerine PKK'ya yaslanmaya karar verdiniz. Tayyip Bey açıklama yaptı. Grubu da beklemiyordu. Millet şok oldu. Biz, DEM, MHP en azından üçümüz beraber yürümeye karar verdik. Laflara bak laflara. Şu konuşmalara bak. Dertliyiz biz dertli. Derdiniz de sizin. Öcalan'la beraber yürümeye karar verdiniz. Komisyon kurdunuz. Komisyonun adını terörsüz Türkiye giyotinine çevirdiniz mevzu. Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye deyince iyi planlamışsınız. Terörsüz Türkiye'ye itiraz edene diyorsunuz ki bunlar kandan besleniyorlar. Beraber olduğunuz, müttefiki olduğunuz adamlar terörsüz Türkiye bile demiyorlar. Onlar alınganlık ederler diye komisyonun adını değiştiriyorsunuz. Terörsüz Türkiye Komisyonu diyemiyorsunuz çünkü razı olmuyorlar. Daha önce PKK'lı dediğiniz, Kandil'in meclisteki uzantıları diye sövdüğünüz adamlara yol arkadaşı oldunuz. Beraberiz, dertliyiz, bu yolu beraber yürümeye karar verdik diye açıklama yapıyorsunuz. Biz millet evlatlarıyız, çocuklarımızın katillerinden medet ummayın diye hassasiyet gösteriyoruz. Bize terörden medet umuyor diyorsunuz utanmazlıktan. Hislerinize düşene bakın. Bu deme Öcalan'a ve Kandil'e nezaket gösterip komisyonun adını terörsüz Türkiye diye yazamıyorsunuz. Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu. Hay maşallah. Öcalan'la, PKK'yla Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu. Herkes mesul. Tayyip Bey'in video hazır mı? Hazır efendim. Verin videoyu. Şimdi bakın tonlamalara, kelimelere bakın. Tek tek hatırlatacağım size onları. Ne yazık ki kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Kadere bak. Ah ah, nereden nereye? Ne oldum deme, ne olacağım de. Tabii bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi, Allah göstermesin, kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Böyle bir şeyi asla yapamayız ve bu bizim bugüne kadar aldığımız siyasi terbiyeyle de asla bağdaşmaz. Bu bizim ne karakterimize, ne cibilliyetimize, ne de bizim tarihi duruşumuza asla uymaz. Ne AK Parti, ne AK Parti iktidarı hiçbir illegal örgütle, hiçbir terör örgütüyle görüşmez, masaya oturmaz, müzakere yapmaz, bunu böyle biliniz. PKK'ya ilk etapta özellik, teröristlere af ve bebek katili serbest kalarak siyaset dolu açılacaktır. Türkiye'nin çivisi tamamen çıkacaktır. AKP hükümeti Türkiye'nin bölünmesi için PKK ile resmi söz kesmiştir. Türkiye'nin kaderini İmralı'ya ipotek ettirmek ise tam bir travmadır. Acaba Öcalan ile Erdoğan haftanın hangi günlerinde hasret gidermektedir? HDP'nin kuyruğuna kimin takıldığını, kimin ihanet resminde beraber gülücükler saçtığını milletimiz görmektedir. İmralı canisini Kürt kökenli kardeşlerimizin lideri olarak tanımlayan gayrimilli anlayışın millilikten dem vurması yeni bir bayağılık örneğidir. Kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından. Bu dünya gözüyle hesap sormazsam içtikleri sütü, yedikleri lokmayı burunlarından getirmezsem hayat bana zehir olsun. Neymiş? Meclise gelirler, belki silahları bırakacaklarını söylerler. Öyle neyi bırakacaklar? 86 tane terörist kalmış zaten Türkiye'de. Adım atamıyorlar Türkiye'de. Neyi bırakacaklar yani? 40 yıldır bu millet çocuklarını askere gönderirken ya şehittir ya gazi diye göndermiş. 40 yıl boyunca. Onu meşruiyet çizgisine sokan o terör örgütüyle aynı kefededir. Allah şahittir, o Murat Karayılan'ı 1000 parçaya bölmezsek tekrar şeref sözü. Ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar. Konuşuyordunuz. Kimler kimlerle beraber?
Kadere bak. Sayın Cumhurbaşkanı kadere bak kadere. Şimdi hakikat niye yetimdir? Bunu o yüzden seyrettirdim size. Böyle konuşurken aortları şişmiş Devlet Bey'in. Tayyip Bey konuşurken garezlenmiş. Süleyman Soylu içinden bir tane daha Süleyman Soylu çıkacak gibi konuşmuş. Bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Onlar öyle dedi diye değil. Ben kızınca şimdi bana da diyorlar ki biz senin gibi kızan ne adamlar gördük. Bunlar onlar. Sözü yetim bırakmışlar. İtiraz yetim kalmış. Ben şimdi itiraz ediyorum. Diyorlar ki o Devlet Bey neler söyledi. Tayyip Bey neler söyledi. Bu AK Parti'nin kurmayları neler söyledi zamanında. Nerelerden döndüler. Sen de dönersin diyorlar bize. Memlekette itirazı, şahsiyeti yetim bıraktılar. O yüzden hatırlattım bunları size. O yüzden milletin bunları unutmasın. Şimdi ben konuşuyorum. Bana diyorlar ki biz Devlet Bey'in ne konuşmalarını gördük. Adını koymuşlar Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu. Yani komisyona itiraz ederseniz milli birliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya itiraz eden adam oluyorsunuz. Giyotine bak. Giyotine bak. Üstümüze koymuşlar giyotini. Her itiraz eden milli birliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe itiraz ediyor. Biz oluyoruz bu itiraz edenler. Biz oluyoruz ve biz bunun aleyhine DEM, PKK, Kandil falan bunların hepsi de kardeşlik, milli birlik ve dayanışma komisyonu üyesi yani. Mağaralardan geliyorlar. Öcalan'ın röportajlarını duysunlar, okutsunlar millete. Şeffaflık falan öyle olmaz. Bu televizyonda hükümetin siyasi propagandasına eklenip hükümeti ululamaya yönelik iş gazetecilik değildir. Öcalan diyor ki PKK yenilmiş gibi bir algıya onurunuzu rencide etmem. PKK'lıların onurunu rencide etmem diyor. Kurucusu olduğu terör örgütünün dağlarda çocuklarımızın katil olarak geçirdiği bunca yıla kendi teröristleri, o öyle demiyor, gerillanın onuru diyor. Rencide olmasın diye sembolik bir silah bırakma diyor. Yani bu itler 40 yıllık yaptıkları terör faaliyetinde yenildik de silah bırakıyoruz falan gibi bir şeyi ne onurları varsa bu kadar onursuzlukla yaptıkları işten onur diye bir şey konuşuyorlar. İçeride yatan İmralı canisi PKK'lıların onurunu korumak için diyor ki sembolik olarak silah bırakacaksınız 30 kişi ona bir şey ayarlayalım. Bu devletin onurunu kim düşünecek? Bu 40 yıllık mücadelede şehitlerimiz var, aslanlar gibi evlatlarımız. Onların onuru adına içinizden hiç mi kimse çıkmayacak sizin? Mağaralardan geliyorlar, evlatlarımızı vura vura yaşlanmış it sürüleri. Silahları bırakıyorlar, basın toplantısı düzenliyorlar, önlerinde yüzlerce mikrofon. Sonra devleti tehdit ediyorlar, sonra şartlarını söylüyorlar, parmak sallıyorlar. Sonra geri mağaralara gidiyorlar, bize de teslim olmuyorlar. Silahları bize de vermiyorlar. Şimdi bu komisyonun arkasındaki hissiyatın ölçüsüzlüğü için anlattım bunları size. Biz şimdi bu komisyon başarabilirse Kürt meselesi nedir? Kürt meselesi nedir'i anlatmayı başarabilirse kıymetli bir şey olacak. Bu komisyon 48 üyesi, bu masaya oturanlar, konuşanlar, koca koca adamlar, Öcalan'ın kitaplarıyla fotoğraf vermekten utanmayanlar, Öcalan'a kurucu önder diyerek bu işin çözüleceğini sananlar. Öcalan bu kadar zamandır elimizde, 99'dan beri 2025 yılında bununla konuşursak çözülür diye nutuk atanlar. İtiraz edenlere de ağzına her geldiği lafla hakaret etmeye heveslenenlere söylüyorum. Kürt meselesi nedir arkadaş? Ben Özgür Bey'le görüştüm. Ümit Hocam'la görüştüm. Mustafa Bey'le diğer arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Hükümetin kurbaylarına denk gelince soruyorum. Çözüm diye terörsüz Türkiye diye ne çalışıyorsunuz? Pazarlık yapmayacağız diye başladığınız bu işin sonunda komisyona evrilip komisyonu İmralı'yı Kandil'le eşitleyen işine pazarlık denmiyorsa siz neye pazarlık diyorsunuz tam olarak? Ben sorduğum soru şu. Hiç pazarlık yapılmayacak. Silahları bırakacaksınız. Bir de psikolojik iletişim stratejisi şu. Biz onlara dedik ki taban teskin etmeye çalışıyorlar. Bu MHP'nin kurmaylarında da görüyorum. Belediye başkanlarıyla denk geliyorum. AK Parti'nin süreç içerisindeki kurmaylarıyla denk geliyorum. Güya bir şey bulmuşlar. Biz onlara diyoruz ki başkanım ya silahlarınızı gömün yoksa sizi gömeriz. Zaloğlu, Rüstem hepsi. Sanki devlet daha önce bunlara yaş pasta götürüyordu mağaralara. Şimdi dedim onlara ki bak bunu çok iyi düşünmüşsünüz. Bak ilk defa daha önce PKK da şaşırmıştır şimdi. Ne dediniz PKK'ya? Ya silahlarınızı gömün ya sizi gömeriz. Bak ilk defa duydular bunu. Yani daha önceki hükümetler zaten hiç aklına getirememişti. Onlar kese sabun yapıyorlardı mağaralarda. Ya devlet ciddiyeti diye bir şey var, sulluk etmeyin dedim be.
40 yıldır eline silah alanı devlet zaten vurmak için her şeyi yapıyor. Bu taban propagandası. Pazarlık yapmıyoruz demeye getiriyorlar. Madem pazarlık yapmıyorsunuz, niçin Lozan konuşuluyor? Niçin anayasa konuşuluyor? Niçin vatandaşlık ve kimlik konuşuluyor? Niçin Türk kimliği konuşuluyor? Niçin Türkiye'li diye bir saçmalık çıktı? Biz Türk milletiyiz. Türk deyince Numan Bey de duysun. Türk deyince Kürt denmez Numan Bey. Meclisin başında duruyorsunuz. Türkmen deyince Kürt denir. Türk milleti bizim hepimizin adıdır. Boşdağ'ın da, Arnavut'un da, Muhtin'in de, Çerkez'in de, Kürd'ün de, Türkmen'in de adı Türk milletidir. 85 milyonun adı Türk milletidir Numan Bey. Öyle Alevi Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diye konuşulmaz Devlet Bey. Konuşulmaz. Kürt'ten Cumhurbaşkanı olur, Alevi'den de Cumhurbaşkanı olur. Kimse Alevi misin diyemez. Kimse Kürt müsün diye soramaz. Sormadı. Hiç kimsenin aklına gelmez. Ama siz böyle söylerseniz memlekette başka sorunlar çıkar. Ülkeyi Lübnanlaştırırsınız siz. Yönettiğiniz ülkenin hangi hat üzerinde durduğunu, bu devletin bize nasıl devlet olduğunu, bu vatanın nasıl vatan olduğunu unutmayacaksınız. Burada efendim bir laf. Bakın. Biz şimdi komisyona niçin itiraz ediyoruz? Ya siz çözüme karşı mısınız? Memlekette terör sorunu kontrol edilir, biter. Sınırlanır, sıfırlanmaz. Niçin? Burada dünyanın en pahalı coğrafyasıdır. Terör biter, başka bir şey başlar. Sağ sol çatışması da vardı. O da planlandı. Alevi Sünni denediler, başaramadılar. Türkmen, Kürt birbirine düşsün diye 40 yıldır uğraşıyorlar. Bu aslanlar gibi evlatlarımız Kürtleri PKK bizden almasın diye PKK'ya düşman, Kürt'e kardeşlik yapıyorlar. Ben Kürt'e dediğim lafları PKK'ya der miyim? Bak oradan anlayın. Bir Kürt meselesi var mıdırı şuradan anlayın. Bak tane tane söyleyeceğim. Ben Kürt'e kurban olayım diyorum. Ben PKK'ya kurban olayım der miyim? Ben Kürt'e dünya ahiret kardeş olayım. Ben PKK'ya dünya ahiret kardeş olayım der miyim? Ben Kürt'e hısım olayım, akraba olayım, kızımı vereyim. Oğluma kız alayım, kızıma damat vereyim. Böyle diyeyim. Akraba olayım, hısım olayım Kürt'e diyorum, PKK'ya der miyim? Ortak olayım, ticaret yapayım, PKK'yla der miyim? Kürt'le ortak olurum, kardeş olurum, akraba olurum, yol arkadaşı olurum, dünya ahiret beraber olurum. Bir tanesini PKK'ya der miyim? Demem. Demedik. Sululuk etmeyin. Saçma sapan şeyler konuşmayın. PKK'yla mevzuyu müzakere etmeye kalktığınız şeyin adı terördür. Kürt meselesi değildir. Kürt meselesi diye konuştuğunuz şeyi PKK'yla konuşmaz, Kürt'e küfürdür. O yüzden efendim ben itiraz ediyorum, benden bir Kürt düşmanı çıkarmaya çalışacaklar. Ben itiraz ediyorum, benden bir şövenist çıkarmaya çalışacaklar. Herkes aklını, üslubunu, dilini başına alsın, kalbine alsın. Süreci doğru taşıyacağız. Herkes doğru duyacak. Bedel ödenecek yere geliyoruz artık biz. O yüzden efendim Kandil'le muhataplığı doğru bulmuyoruz. Komisyon karar alacak. Karar aldıkları kararları götürüp Öcalan'a söyleyecekler. Öcalan kararları Kandil'e gönderecek. İkna süreci başlayacak. Biz koca TBMM'yi Kandil'deki ite köpeğe eşitleyeceğiz. İşimiz gücümüz yok ya. Buna da pazarlık demiyor hükümet. Ney bunun adı? Anayasa konuşuyorsunuz, pazarlık değil. Kimlik konuşuyorsunuz, pazarlık değil. Vatandaşlık konuşuyorsunuz, pazarlık değil. Silahların 30 tanesini yaktılar kovanın içine. Koydular, yaktılar. Geri de mağaralara döndüler, pazarlık değil. Mağaralardan gelen PKK'lılar devlete parmak salladılar, millete parmak salladılar, şart sundular. Öcalan serbest bırakılsın dediler. Tecrit kalksın dediler. İşte özgür siyaset hakları tanınsın dediler falan. Bunlar da pazarlık değil. Bunlar pazarlık değilse siz neye pazarlık diyorsunuz tam olarak? Buz gibi pazarlık yapıyorsunuz. Ve bu pazarlığı niçin yaptığınızı milletinize söylemiyorsunuz. O yüzden bu komisyon müstakil olarak millet projesi değil, bu komisyon misyonu olan bir iradenin aparatı. Bu komisyon değil. Bu misyonu olan bir sürecin aparatı. Onu da göreceğiz sonra. Bu nereye dönecek, nereye evrilecek göreceğiz. Efendim bu eşitliği doğru bulmadığımız için itiraz ediyoruz. Bu eşitlenmeyi mecliste Kandil'in, mecliste Öcalan'ın, mecliste muhataplık üzerinden eşitlenmesini milletimize, meclisimize, siyasete ilkesizlik gördüğümüz için asla kabul etmiyoruz. Şimdi bizi avlamak için bir şey daha söylüyorlar ortalama. Ne diyorlar? İşte teröre bu kadar para vermeseydik memlekette çok büyük zenginlik olacaktı. Hep bu terör yüzünden fakir kaldık. Maliyet çıkarıyorlar. Teröre verdiğimiz parayı maliyete dönüştürüyorlar. Onu vatandaş başına bölüyorlar. Diyorlar ki şu kadar zengin olacaktık, işte olamadık. Maliyet, vatan maliyetle beklenir bir şey değildir. Vatan maliyet hesabı yapılarak beklenmez. Vatan arsa zannederseniz böyle konuşursunuz. Siz zaten vatan arsa zannediyorsunuz. Vatanı arsa zannederseniz maliyet konuşursunuz. Vatanı vatan bilirseniz maliyet konuşmazsınız. Vatanın maliyeti güvenlik için ödediğiniz bedelle ölçülmez. Maliyet sizsiniz.
Bak mühim bir şey söylüyorum. PKK'ya harcadığımız her kuruş para Türk milletinin istikbali için helali hoş olsun. Ben o yüzden mesela Selçuk Bayraktar'a pay ayırıyorum. Şunu göze alarak Yavuz Daraloğlu AK Parti'ye yakın duruyor falan gibi bir siyasi suçlamayı göze alarak Selçuk'un yanında duruyorum. Niye biliyor musunuz? Epeyce PKK'lı vurmuştur Selçuk. Epeyce vurmuştur. Şimdi onu birinin uyarması lazım. Bu ara İHA SİHA denerken birini vurmasın, bu ara müttefik oldunuz. Yani bu ara sizinkiler müttefik oldular Selçuk Bey. Tayyip Bey açıklıyor ya, biz, DEM, MHP beraberiz, Kandil görüşüyorlar. Bak dikkatli olmak lazım Selçuk Bey. Ben ölene kadar senin hatırını sayacağım. Çünkü senin vurduğun itin köpeğin Türk milletinin evlatlarının üzerinde hakkı var. Bu hakkı senin hakkın bildiğim için sana ömür boyu minnet duyacağım ben. Ben bu güvenlik güçlerimize niçin mahcubum biliyor musunuz? Bir mahcubiyet duyuyorum askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize, korucularımıza, siyasetçi olarak mahcubiyet duyuyorum. Mahcubiyetin sebebi şu efendim. Devletinizi adam gibi yönetemezseniz arada doğan boşluğu bu evlatlarınız kanlarıyla kapatıyorlar. Yani bunların bu kadar şehit olmalarının sebebi siyasetçilerin maharetsizliğidir. Şimdi diyorlar ki PKK'ya 500 milyar dolar harcadık. Ah işte bu çözüm süreci, bu terörsüz Türkiye'yi başarabilirsek zengin olacaksınız. Ben şimdi doğru muhasebe edilsin diye söylüyorum. Kendi maliyetinizi hesaplayın, terörün değil. Kur korumalı mevduata 100 milyar dolar harcadınız. Siz olmasaydınız biz zengin olacaktık aslında. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diye bir şey uydurdunuz, ona 150 milyar dolar harcadınız. Deneme maliyetleriniz var. Teftiş kurullarını zamanında çalıştırmadınız. Kayıp kaçağa bakınız. Yolsuzluktan kaybettiğiniz paraya bakın. O maliyetlerden fakirleştik biz. Depremde binaları 17 Ağustos'u yaşamışız. Adam gibi tedbirli devleti zamanında teyakkuz haline getirememişsiniz, kaldıramamışsınız. Oradan bir maliyet binmiş. 586 milyar deprem maliyetiniz var. Sizin kendi maliyetinizi hesaplayacaksınız. Siz olmasaydınız biz zaten zengin olacaktık. Bize PKK'ya bakarak diyorlar ki bunlar olmasaydı siz zengin olacaktınız. Siz olmasaydınız biz daha zengin olacaktık. Siz devletinizi devlet gibi yönetseydiniz bu PKK'lılar bu kadar can yakamayacaklardı. Bu kadar canımızı yakamayacaklardı. Sizin maharetsizliğinizin boşluğunu kapattı evlatlarınız. Siz maharetsiz olduğunuz için insanlar cüret kazandılar. Türk devletiyle baş etmeye karar verdiler. Baş edebiliriz diye cesaretlendiler, cüretlendiler. Dolayısıyla sizin maliyetiniz bu PKK'nın bize maliyeti değil. Bu sizin PKK'ya boşluk bırakıp verdiğiniz maliyettir. Kendi maliyetinizi vatandaşın vicdanına yük edemezsiniz kardeşim. O yüzden müstakil. Şimdi bütün bunları söyledim. Niçin söyledim? Kıymet hükmüne bağlıyorum. Türk milleti bilsin. Anahtar Parti sonuna kadar müstakil duracak. Bir sürü şehvetli adam var. Bir sürü kelam şehvetlisi adam var. Bir sürü kendisini siyaset gurusu zanneden adam var. Bir sürü gazeteci müsveddesi var. Bir sürü bazıları da samimi, endişeli insan var. Acaba bu da öyle olur mu? Bu da böyle olur mu? Sonuna kadar müstakil duracağız bilsin milletimiz. Biz bundan sonra hükümeti yapıp ettiği, denediği maliyetlerde benden daha kötüsü geliyor diye ehven diye bizi yanına çekebileceği hatta muhatap almayacağız. Bilsin milletimiz. Biz anahtar olarak yürüyeceğiz. Sonuna kadar Türk milletinin sorunlarının anahtarı olarak duracağız. Bu irademizi söylerken CHP'ye de hatırlatacağız. MHP'ye de hatırlatacağız. AK Parti'ye de hatırlatacağız. Siyasetin istikbaline gençlerimize de hatırlatacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına istişare ederken dedim ki devleti kurdunuz. Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Anayasayı inşa ettiniz. Milli birlik sizde. Milli bütünlüğümüzün stratejisi sizdeydi. Yani üniter yapıyı siz inşa ettiniz. Lozan'ı siz imzaladınız. Anayasayı siz yaptınız. Vatandaşlık tarifi sizdedir. Dolayısıyla bugün CHP kurduğu devlete, kuruluşuna nezaret ettiği devlete sahip çıkmak zorundadır. Cumhuriyetin genelde şöyle bir şey başımıza geliyor dedim. Dindarlarımıza dinimizi haleldar ettiler. Milletimizi milliyetçilere hasarlattırdılar. Cumhuriyeti de size yıktırabilirler dedim. Özgür Bey dedi ki Cumhuriyetin kolonlarına bir çivi bile çaktırmam başkan dedi. Bilgin olsun dedi. Bir çivi bile çaktırmam. Dedim ki şöyle bir risk var. CHP'yi çivi yapıp bu kolonlara çakabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çivi yapıp bu kolonlara çakabilirler. Dikkat etmek lazımdır. Devletimizi koruyacağız. Cumhuriyetimizi koruyacağız. Vatanımızı koruyacağız. Sınırlarımızı koruyacağız. Devlet vakarımızı koruyacağız. Kapasitemizi koruyacağız. Hukuku koruyacağız. Devletin mücadele ederken ödediği bedelde durduğu şehit şüheda hattının ödediği bedelin hakkını koruyacağız.
Yetimi koruyacağız, garibi koruyacağız, her şeyi koruyacağız. Bunları korumak için bizi kimse PKK'ya muhatap edemez. Kimse bizi Kandil'le muhatap edemez. Buradan medet umulmaz, Devlet Bey'in dediği yerde duruyorum. Devlet Bey'in, Süleyman Bey'in, Tayyip Bey'in siyasi mesuliyet hattında dursaydım ben, yani Devlet Bey'in dediğini deseydim, şimdi deseydim ki Devlet Bey'in o dediği yerde dursaydım ben cezaevindeydim şimdi. Düşünün siyaset ne kadar savruluyor. Ben Tayyip Bey'in cinsine, cibilliyetine bizim yoktur böyle bir şeyimiz, biz PKK ile oturmayız dediği yerde şimdi desem ki bizim cinsimiz, cibilliyetimiz böyle bir şerefsizliği kaldırmaz desem, Tayyip böyle demiş ya, cezaevindeyim ben şimdi. Ne yapacağız? Biz sizin oyuncağınız mıyız yani? Bu millet sizin oyuncağınız mı? Bu bir milli birlik projesi değildir. Süleyman Soylu'nun dediklerini desem, Tayyip Bey, Devlet Bey'in dediklerini desem, Öcalan'dan medet ummak, alçaklıktır desem, hesap sormazsam namussuzum desem mesela, cezaevindeyiz. Biz sizin oyuncağınız mıyız? Bu ülkücü hareket sizin oyuncağınız, bu Türk milliyetçileri ödedikleri bedelle sizin oyuncağınız mı? Bu dindarlar sizin elinizde oyuncak mı ya? Siz her istediğinizi söyleme hakkını kimden aldınız? O yüzden biz bu komisyon dahil, komisyonda kaybedilmiş vakarın Türk milletinin geleceğini risk ettiğini düşünüyoruz. En büyük tehlike şudur, PKK değil. PKK biter, PYD olur, PYD biter, SDG olur, KCK olur. Bunlar alfabede ne kadar isim varsa hepsini deniyorlar. Alçaklıklarına alfabede isim bulmakta zorlanmıyorlar. Biz alçak biliriz, alçaklarla baş ederiz. Biz ferasetsiz devlet adamları yüzünden bedel ödüyoruz. Yoksa 1000 yıldır bu topraklardayız, 1000 yıldır çok eşkıya savuşturduk. Çok terörist gömdük biz. Çok hesap bozduk biz, orada problem yok. Ama sizden emin değiliz. Sizden emin değiliz. Bu dediklerinizin tam tersini bir hafta sonra demeyeceğinizden emin değiliz. Bir ay sonra, 2 ay sonra bu dediklerinizin tam tersine propaganda yapmayacağınızdan emin değiliz. Onbaşılarla görüşüyordu. Görüşünce onbaşılarla görüşmekten iftihar ediyordu Barzani Talabani. Şimdi Mazlum Abdi Amerika ile görüşüyor. Madem siz her şeyi doğru yapıyorsunuz, bu adamların muhataplığı niçin artıyor? Madem siz her şeyi yapıyorsunuz, kudretli adamlarsınız, bilgeli dersiniz, kimsesizlerin kimisiniz. Madem öylesiniz, bu adamların elinde 10 binlerce tır nasıl silah olarak duruyor? Madem siz öylesiniz, bu adamların muhataplığı NATO üyesi biziz. Adamlar NATO üyesi olduğumuz, hatta Amerika'nın Orta Doğu'daki partner oluyorlar. Nasıl oluyorlar? O yüzden biz göreceğimizi gördük. Ödeyeceğiniz diyet varsa bu diyetin millete maliyetinin çok artmaması için erken uyarıyoruz sizi. Denediğiniz neyse bu denemenin maliyeti devletin milletinin başına bela olmasın diye erken uyarıyoruz sizi. Durduğumuz yer budur. Sonuna kadar anahtar iradesi olarak müstakil duracağız. Gölgede kalmayacağız. Türk milletinin gölgesine sığınacağı bir iradeyi taşıyacağız. Biz anahtar parti olarak anahtar irademizde sonuna kadar Türk milletine yeni bir yol açacağız. Oraya yaslanacağız, buraya yaslanacağız diye beklentisi olanlara söylüyorum. Kimseye yaslanmayacağız. Millete yaslanacağız. Ondan medet umarlar, bundan medet umarlar diye konuşuyorsunuz. Milletten başka hiç kimseye hesap vermeyeceğiz. Devletimiz yaşasın diye, çocuklarımız bulduğumuzdan çok daha fazlasını bulsun diye sadece milletin kalbine yürüyeceğiz. Sadece milletimizle ittifak edeceğiz, göreceğiz. Bu hassasiyet merkezinde ay yıldızlı al bayraktan kırmızı ve beyaz sayacağız. Milletimiz biz böyle sayacak, böyle görecek. Kırmızı sayacağım, beyaz sayacağım. Anahtar partinin iradesi adına saydığım her kırmızıyı ay yıldızlı al bayrağın kırmızısından sayacağım. Vatan diyeceğim kırmızı. Kırmızı çizgimiz diyeceğim. Sınır diyeceğim kırmızı çizgimiz. Lozan diyeceğim kırmızı çizgimiz. Üniter yapı diyeceğim kırmızı çizgimiz. Türk milleti diyeceğim. Tek vatan diyordunuz. Galiba ortak vatan demeye hazırlanıyorsunuz. Türk milleti diyeceğim kırmızı çizgimiz. Türk bayrağı diyeceğim kırmızı çizgimiz. Kırmızı çizgilerimiz. Hepsini bayraktan sayacağım. Beyazı da oradan sayacağım. Hilalden de beyaz sayacağım. Beytülmal diyeceğim. Nezaket diyeceğim. Merhamet diyeceğim. Hakikat diyeceğim. Adalet diyeceğim. Zekat verilecek insanın kalmadığı bolluk bereket içinde bir ülke diyeceğim. Hilalden sayacağım. Beyazını hilalden sayacağım. Kırmızısını şehit kanından, bayraktan sayacağım. Ondan sonra bu şuura ay yıldızlı al bayrağın kırmızısı beyazı diyeceğim. Öyle yürüyeceğim. Ona göre yürüyeceğim. Bizi bundan sonra hükümet bilsin, şimdiden tedbirini alsın diye söylüyorum. Benden daha kötüsü geliyor diye kendine razı edemez. Bilsin. Biz bundan sonra şu benden daha kötü diye maslahatın ikna edebileceği yerde durmuyoruz. Biz bundan sonra sadece memlekete ayağa kaldıran iradeyi temsil edeceğiz. Pazarlık yok, muvaza yok. Ölçüsüz beraberlik yok. İnşallahla, maşallahla yürünecek yol yok. Artık bundan sonra devlet var, millet var. Milletin hakkına, hukukuna pazarlıksız yürüyen bir cesaret var. Mert, net ve irademizle sonuna kadar yürüyeceğiz. Anahtar Parti, Türk milletinin sığınacağı bu tahtaravalli siyasetine son verme irademizin mücessem hale gelmiş tarafını temsil edecek. Allah yardımcımız olsun.
Müstakillik irademizi komisyon vesilesiyle anlatıyorum, açıklıyorum. Tek başımıza sonuna kadar anahtar irademizi, kırmızı çizgilerimizi komisyon kurulunca söylüyorum. Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Komisyonu diye kurduğunuz, misyonu olan ve ne olduğunu tarif bile edemediğiniz, muhataplarınıza bile terörsüz Türkiye dedirtemediğiniz bu zillet alanını biz kendimiz için, devletimiz için, milletimiz için yük görüyoruz. Burada olmayacağız. Burada olan, şimdi içine dahil olan arkadaşlarımız var. Onlara da ilk fırsatta olanı biteni görüp kalkabilecekleri inşallah en erken vakitte bir imkan doğar diye düşünüyorum. Çünkü oradaki komisyonda pazarlık etmeye başladığınız şeylerin Öcalan'dan da Kandil'e gidiyor olması yaptığınız işin kuruluşundan itibaren hata olduğunu gösteriyor. O yüzden böyle vicdan terazisini kurup orada buraya dahil olmayan kardeşliğe karşı çıkıyordur, teröre dahil oluyordur falan gibi bir giyotini asla kabul etmiyoruz. KCK, PYD, SDG ne varsa bütün alfabedeki terör unsurlarının tamamının ellerini silahlardan çekecekler. Biz kendi adımıza, kimliğimize, vatanımıza, vatandaşlığımıza biz kendimiz bakarız. Hiçbir PKK'lı muhatabımız değil, Öcalan muhatabımız değil, PKK'lılar muhatabımız değil. Cezaevinden çıkarılan çocuklarımızın katillerine af diye duyurulmadan güya çaktırmadan yapılan bu ödüllendirmeye de razı değiliz. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Müstakil, sonuna kadar Anahtar Parti iradesiyle yürüyeceğiz. Anahtar Parti iradesinin Türk milletinin sıkıştığı bu siyasi iklimin nefesi olmasını diliyorum. Şerre kapı olsun, hayra anahtar olsun. Memleketin bütün sorunlarını çözebilecek bir anahtar irademizle biz tek başına, iş başına gelene kadar yürüyeceğiz. Haberiniz olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Soru varsa alacağım. Sorunuz varsa alacağım. Yoksa epey uzun bir basın toplantısı oldu. Var mı sorunuz? Haydi bakalım bismillah. Teşekkür ediyorum.